arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu pamuk şekeri tarzındaki hırkamızı bugün sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Bebeğiniz için değişik renklerde uygulayabilirsiniz. Bakın, pudra rengimiz var. Pembe rengimiz var. Her rengiyle ayrı bir güzel duruyor. Çok havalı bir görüntüsü var bakın. Bugün sizlerle bu beyaz renk ile çalışacağız arkadaşlar. Beyaz rengi her renk kıyafetin üzerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın, tam prenseslere layık bir hırka tarzında. Bugünkü yapacağımız ölçü dışında değişik aylar için olan ölçüyü de ben tablo halinde hazırladım. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde değişik aylar için olan standart bebek ölçülerini bulabilirsiniz. Bakın, pembe renkli de çok güzel duruyor. Pembe pamuk şekeri gibi bu da. Siz hangi renkle yapmak istiyorsanız ipinizi ondan hazırlayabilirsiniz. Hırkamızın yapımına geçmeden önce size gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum. 1,5 adet 100 gramlık ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın, bu şekilde. Kullanacağımız ipin markası önemli değil arkadaşlar. Her marka bebe yünlü kullanabilirsiniz. Yalnız çok kalın olmamasına dikkat edelim. Üzerinde 320 metre 360 metre arasında olan ipler çok güzel duruyor. İpimin kalınlığına uygun olarak 3,5 numara tığ kullanıyorum. 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Bu roba kısmına dikeceğiz bu düğmelerimizi. Değişik dikiş malzemeleri. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsak hep birlikte bu güzel şirin hırkamızı yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Hırkamızın robasını yapabilmek için 60 adet zincir çekiyoruz. 3 adet de dönüş için zincir çekip 1, 2, 3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe bir trabzan yapıyoruz. Ön parça için 8 adet trabzan oluşturuyoruz. Hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 8 bir tane fazladan yapmışım. Başlangıçtakini de bir trabzan olarak ele alıyoruz. 1, 2, 4, 6, 8. Hemen yanındaki gözeneğe geçip ön ile kolu ayıran ayrım noktasını yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyoruz. Takip eden 12 gözeneğe kol için trabzan yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11 bir tane daha yapalım. 12. Bir sonraki gözeneğe geçip kol ile arka parçayı ayıracak olan arttırma ayrım çizgisini yapıyoruz. Bakın, kolda ayrımlarla birlikte 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 adet trabzan elde ettik. Arka parça için bu ayrımlar hariç 16 adet trabzan yapıyoruz. Hemen kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayrım hariç 16. Hemen arka ile diğer kol parçasını ayıracak ayrım için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı gözeneğe yeniden batıyorum. Diğer kol içinde 12 adet trabzan yapıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12. Kol için 12 trabzanı da yaptık. Kol ile diğer ön parçayı ayıran ayrım noktasını yapıyorum. 1, 2 zincir çekip aynı noktaya geriden batıyorum. Diğer ön parça içinde 8 adet trabzan uyguluyorum. Bak hemen kontrol ediyorum, bakın. 2, 4, 6, 8. Ayrımla birlikte 9. Bu şekilde robamızın ayrımlarında işaretledik. Toplam 4 yerde ayrım noktası belirledik. Buna göre şimdi bu ayrım noktalarından arttırmalarla robamızın örümüne devam edelim. Bir zincir çekip aynı gözeneğe battım, bir trabzan yaptım. Ön parçadaki trabzanları olduğu gibi aynı sayıda yapıyorum. Bakın, ayrım noktasına geldim. Burada ön parçadan bu son baktığım gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Hemen boşluğa 2 zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 adet arttırma yaptım ön parçada. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıp bir trabzan yapıyorum. Ön parçaya geçiyorum. Ön parçada bakın, aynı gözeneğe bir daha batarak ikinci arttırmamı da kolda yapıyorum. Bakın, kolun başlangıcında da 2 adet arttırma yaptık. Bir boşluğa battık, arttırma oldu. Bir de kolun ilk trabzanına 2 defa batarak bir arttırma elde ettik. Takip eden bütün trabzanları yapıyoruz. Diğer arttırma noktasına kadar bu şekilde devam ediyoruz.
Bakın kolun son trabzanını yapıyorum. Aynı gözeneğe bir defa trabzan daha yaparak bir arttırma trabzanı yaptım. Boşluğa geçtim. Bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çekip boşluğa battım. Arka parçaya geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğe bir defa daha batarak bir trabzan arttırması daha yaptım. Her sırada ikişer defa arttırma yapmış oluyoruz bu arttırma yerlerinde. Diğer arttırma noktasına kadar bütün trabzanların üzerine trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Arttırma noktasına geldik. Arkada bir arttırma yapıyorum. Trabzana tekrar batarak boşluğa batıyorum. 2 zincir çekip yeniden boşluğa batıyorum. Kol için bir arttırma yapıyorum. Koldaki ilk trabzana geçtim. Aynı gözeneğe yeniden batarak bir arttırma yapıyorum. Koldaki son trabzanı yapıyorum. Bir arttırma yaptım trabzan olarak. Boşluğa batıyorum. 1 2 zincir çekip boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir batıp aynı gözeneğe yeniden batıyorum. Başlangıçtaki 3 zincir çekip geriye dönmüştük. Oraya geldik. Oradan da bir trabzan çıkardım. Bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Robamızda ikinci sıramızda yaptık. Robamızı bu şekilde 4 noktadan arttırmalar yaparak istediğimiz ölçüye gelene kadar devam edelim. Benim yapacağım hırkanın ölçüsü için bir 8-9 santimlik ölçü yeterli. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bir sıra 2 sıra fazladan yapabilirsiniz. Arttırmalar yaparak modelimizi tamamlayıp buluşalım. Daha sonra sizlerle modeli birlikte yerleştirelim. Yapacağım hırka için gerekli olan roba ölçüsünü bitirdim ben arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 8 sıra trabzan yaptım. Hemen ölçüyorum. 8 santimde yüksekliğini yaptım. Robayı ayırmadan önce modeli de yerleştireceğimiz için bu roba ölçüsü büyüyecektir arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz.
Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir trabzan yapıyorum ilk gözeneğin içerisine. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 4 adet trabzan yapıyorum. 4 adet trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2 atlayıp üçüncüye sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 atlayıp üçüncüye 4 adet trabzan yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. Bir trabzan yaptım. İpi tığımın üzerine aldım. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. 4 adet trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine. Bir zincir çekip 1 2 atlayıp üçüncüye sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 atlayıp üçüncüye 4 adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe normal trabzan yaptım. Takip eden gözeneğe 4 adet trabzan yapıyorum. 3 4 bir zincir çekip ayrım noktasındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 gözenek atlayıp üçüncü gözeneğe bir trabzan, toplam 4 adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe bir trabzan yaptım. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. Modellerimiz bu şekilde yerleşiyor. Ön patlarda yarımşar model yerleştirmesi yapıyoruz. Takip eden yerlerde tüm model yerleştiriyoruz. Bakın, modellerimiz 4 trabzan, 1 trabzan, tekrar 4 trabzandan oluşuyor. Önde 2 tam model, 1 yarım model elde ettim. Kolda da modellere başladık. Hemen koldaki modellerimizi devam ediyoruz. 1 2 gözenek atlayıp sık iğne battım. Bir zincir çektim. 2 gözenek atlayıp modeli yerleştiriyorum. 4 trabzan, takip eden gözeneğe bir trabzan, bir sonraki gözeneğe yeniden 4 trabzan. Dört trabzanı yaptık. 2 atladık. Bir zincir çektik. Bir zincir çektik. 2 gözenek atladık. Sık iğne battık. Bir zincir çektim. 1 2 atladım. Model yerleştiriyorum.
Bir zincir çektim. Arka ile kolu ayıran ayrım noktasına bir sık iğne battım. Bir zincir çektim. Bir gözenek atlayıp modeli yerleştiriyorum. 4 trabzan, takip eden gözeneğe bir trabzan, tekrar 4 trabzan bir sonrakine. Bu şekilde modelimizi diğer ayrım noktasına kadar yerleştirelim. Arka parçanın modellerini de yerleştirdik. Bir zincir çekiyorum. Arka ile diğer kolu ayıran ayrım noktasına bu şekilde aynı diğer kolda yaptığımız gibi bu kola da 5 adet model yerleştirelim. Ön parçaya da 2 tam 1 yarım model yerleştirelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldik. Modellerimizin ilk sırasında bu şekilde yerleştirmiş olduk. Önlerde bir yarım, 2 tam, kollarda 4-5 adet, 2, 4, 5 adet, arkada da 2, 4, 5 adet model yerleştirmemiz var. Diğer ön parçada da 2 tam, bir yarım model. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sırada farklı bir teknikle yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzana trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu 4 tane trabzan yapmıştık. Bunları belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. Takip eden trabzanı da belinden kavruyorum. 4 trabzanın da belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki modelime geçiyorum. İlk 4 trabzanı belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. Şu şekilde alıyorum bakın ilmekleri. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu ortada tek bir trabzan yapmıştık. 2 dörtlü trabzanın arasında. O trabzanı belinden kavrayarak ama tersten bu taraftan alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 adet trabzanı benden taraftan belinden kavrayarak yapıyorum. Dört trabzanı belinden kavrayarak sık iğne yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki modele geçiş yapıyorum. 4 trabzanı benden taraftan belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bu ortadaki tek olan trabzanı diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dörtlü trabzanı benden taraftan belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın diğer modele geçtik. Bir zincir çektim. Tek trabzanı diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yaptım. Bir zincir, 4 trabzanı sık iğne olarak belinden kavrayarak yapıyoruz. Aynı şekilde bütün modelleri dörtlü olanları sık iğne yaparak tek olanı da diğer taraftan trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu şekilde ikinci sıramızda yaptık modelde. Artık robamızı kollarıyla gövdeyi birbirinden ayırabiliriz. Hemen gövde kısmına başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bu ilk trabzana bir trabzan yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bakın burada bir boşluk vardı. Buraya 1 2 3 4 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu modelimizin tersten aldığımız, belinden kavradığımız bir trabzan vardı. Onun bakın buradaki tek zincir çekmiştik. O bir zincirlik yere 4 adet trabzan uyguluyorum. Hemen o gördüğüm trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa da 4 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 zincirin ortasına batıyorum sık iğne olarak. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki modelin bakın buradaki direğin kenarındaki boşluğa batıyorum. 4 adet zincir trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptık. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bunu benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir alt sırada bir zincir çektiğimiz nokta orası. 4 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ayrım noktasına geldik. Bakın buraya boşluğa batıyorum. 1
zincir çekiyorum. Modelimizi bakın ikinci modelleri yerleştiriyoruz artık. Baştakiler yarım model, diğer iki model tam oluyor. Bir zincir çekiyoruz. Koldaki 5 modeli atlayıp diğer arka parçadaki boşluğu ayrım noktasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimin bu direğin yanındaki boşluğa 4 adet trabzan uyguluyorum. Hemen yandaki direk trabzanını belinden kavrayarak yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelin yerleştirme işlemini yapıyorum. 4 trabzan. Benden taraftaki trabzanın belinden kavrayarak bir trabzan. Hemen yanına 4 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bu şekilde diğer ortaya kadar modellerimizi yerleştirelim. Bakın arka ile diğer kolu ayıran ayrım noktasına geldik. Modelimizde devam ederek 5 modelimizin üzerine ikinci sıra modellerimizi yerleştirdik. Bu koltuk altında yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Koldaki 5 modeli atlayıp ön ile kolu ayıran ayrım noktasına sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimi 4 trabzan, 1 trabzan, 4 trabzan şeklinde yerleştiriyorum. Sondaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sırama geçmek için örgümü çeviriyorum. İlk trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 4 trabzanı belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum.
Bir sonraki modele geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu ortadaki düz giden trabzanı diğer taraftan belinden kavrayarak yapıyorum. Üç zincir çektim. Bir sonraki modele geçiyorum. Ayrım yerine geldik. Bakın burada da 1 2 3 zincir çekiyorum. Koltuk altında bir model daha oluşturacağız. Onun için bir sık iğne batıyorum. Kol altındaki boşluktan bir sık iğne daha yapıyorum. 3 adet sık iğne oluşturdum bakın. Buraya bir model daha oluşturduk. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelime aynı şekilde 4 trabzanımın belinden kavrayarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Ters taraftan trabzanımı alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 trabzanı benden taraftan belinden kavrayarak yapıyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde modellerimizi sık iğne olarak devam ediyoruz. Ortadaki modelin ortasındaki direkleri diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Diğer kol altına geldim bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ön parçadaki ilk modelimin 4 trabzanını belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum.
sıra sondaki yarım modelimi sık iğneler yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı trabzana bir trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluğa 4 adet trabzan uyguluyorum. Dört. Bir zincir çekiyorum. 3 zincirin ortasındaki boşluğa sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya 4 trabzan yapıyorum. Bakın kol altına geldim. Bir zincir çektim. 3 zincir çektiğim bir boşluk vardı. Oraya sık iğne battım. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 tane sık iğne yapmıştık kol altında. İlk sık iğneye 1 2 3 4 trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki gözeneğe 1 2 3 4. Bakın 4 tane trabzanda buradaki sık iğnenin üzerine yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3 zincirlik boşluğa battım. Bir zincir çektim. Takip eden modelime devam ediyorum. Bakın bu şekilde modellerimiz yerleşiyor. Kol altında da bir model arttırmış olduk. Bu da hırkamızın biraz daha dökümlü durmasını sağlayacak. Geri kalan kısımlarda artık her sırada aynı işlemleri, şimdiye kadar yaptığımız işlemleri tekrarlayarak istediğimiz boya gelesiye kadar örelim. Daha sonra kollarını birlikte yapalım. Hırkamızın gövde uzunluğunu da bitirdim geldim. Hemen ne kadarlık bir gövde yaptığımızı ölçüyorum ben. Kol alt, bakın robadan itibaren, modeli başladığımız yerden itibaren 18 santim, kol altından itibaren 16 santim dilimledim bitmiş haliyle. Gövde uzunluğumuzu bu dilim yaptığımız yerde bitiriyoruz. Tersten gittiğimiz sık iğnelerde değil, düz yaptığımız yerlerde bitiriyoruz. Uç kısmı dilim dilim dursun diye. Şimdi hemen kenar çevirme işlemini yapalım. Önce bu diğer tarafını yapayım. En son sırayı tamamını birlikte çevirmek istiyorum çünkü. İpimi sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne daha yaptım.
Bir zincir çekip örgümü çevirip geriye dönüyorum. Başladığımız yere kadar sık iğnelerimize devam edelim. Başladığımız noktaya geldik ve bitirdik. Hemen ipimi burada kesiyorum. Gövde bitiminde dilimli sırayı yaptığımız sıranın sonunda ipim takılı olması lazım. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer patı da aynı bunun gibi sık iğne olarak çevirme işlemini yapacağız. Sıra sonuna kadar sık iğne teknikleriyle devam ediyorum. Bu yakaya kadar. Bir zincir çekiyoruz yakadan. Tekrar geriye dönüyoruz. Aynı sık iğnelerin üzerinden başladığımız yere kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz bu patta da. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde bir görüntümüz oldu ön kısımda. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe battım. Takip eden gözeneğe geçip bir iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine yeniden batıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir iki zincir. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir iki zincir. Bir atla.
robaya geldim bakın. Burada görüntümüz bu şekilde oldu. Bu robada artık düğme için ilik de yapmamız gerekiyor. Dikeceğimiz düğmenin büyüklüğüne göre zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum. Bakın bu şekilde düğmemiz için ben ince düğme dikeceğim buraya. Benim için yeterli bir ölçü bu düğme iliği de. Düğme iliğini elde etmiş olduk. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum. İki zincir çektim, battım. Yaka bitiminde yeniden bir düğme için ilik açmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Sıra sonundakini gözeneğime battım. Bakın 2 tane düğme için düğme yeri elde etmiş olduk. Bütün gözeneklere sık iğne olarak batıyorum. Bakın boyun çevresi tamamen sık iğne halinde gidiyor. Bu ön kısımlarda etek ucuna da uyum sağlasın diye bu şekilde bir sütaç gitmeyi tercih ettim. Daha hoş bir görüntüsü oluyor. Yaka çevresini tamamen sık iğnelerle çevirelim. Diğer öne kadar. Bu diğer ön patı yaparken kestiğimiz ip vardı. O ipi de içten götüreyim. Temiz bir görüntüsü olsun. Yakanın köşe noktasına geldim. Aynı gözeneğe yeniden batıyorum. Bir dönüş sağlıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe batıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bakın bu diğer ön parçada yaptığımız sütaşı bu önde de aynısını uyguluyoruz. Böylece bitirmiş olduk. İpimi kesiyorum. Bakın ön patlarımız bu şekilde görüntüsü oldu. Buraya
aynı tam karşılarına gelecek noktaya bir buraya, bir diğeri de buraya olmak üzere 2 adet düğme dikeceğiz. Ben diğer kolu yapmıştım. Şimdi bu kolu da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Tersten olan sık iğnemizi gitmiştik kolda. Şimdi bu kol altından ipimi bağlıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Modelimizi yerleştiriyorum. Bakın yerleri hazır zaten. 4 adet trabzan yapıyorum buraya. Benden taraftan belinden kavrayarak alıyorum. Gövdede uyguladığımız modeli burada da devam ettiriyoruz. 4 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 3 zincirlik bölüme batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir diğer modele geçiyorum. Kollarda da 5'er adet modelimiz var. Dört trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bu başladığımız yer vardı. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne olarak battım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın kolun iç kısmı bana bakıyor. Hemen bu ilk trabzanı belinden kavrayıp sık iğne yapıyorum. Devam eden trabzanı da sık iğne yapıyorum. 4 adet trabzanı sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi gördüğüm gibi belinden kavrayarak aldım diğer trabzanı. Bir zincir çektim. Bu 4 trabzanı sık iğne olarak örüyorum. Bir, 2, 3 zincir çektim. Diğer modele geçtim. Bunda da aynı şekilde sık iğnelerimi yapıyorum belinden kavrayarak. Bir zincir çektim. Diğer taraftan belinden kavrayarak yaptım onda. Trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir çektim.
sık iğne yapıyorum benden taraftan. Koldaki sıra sonunda bakın son trabzanlarımı da belinden kavrayarak sık iğne yaptım. Aralarda 3 zincir çekiyorduk. Bu iki model arasında burada 3 zincir çekmiyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpi tığımın üzerine alıp bu başlangıçtaki gözenek vardı. Bakın sık iğneye başladığımız sıra başında oraya bir adet trabzan yapıyorum. Burada sanki bir 3 zincirlik görüntü olmuş gibi oluyor. Hemen çeviriyorum. Bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Modelimi yerleştiriyorum. Dört trabzan yaptım. Bu trabzanı belimden kavrayarak yaptım. 4 trabzan yaptım bir zincirlik bölüme. Bir zincir çektim. 3 zincirlik noktanın ortasına battım bakın. Sıra sonuna geldik yine. 4 trabzanımızı yapalım. Bir zincir çekiyorum. Bu diğer modele başladığımız yerde bir gözenek vardı. Oraya kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bakın ilk trabzanı belinden kavrayarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir gidelim. Sırayı nasıl kapattığımızı bir defa daha görelim. 1 2 3 zincir, diğer modele geçiş. Bir 2 3 zincir çektik. Diğer modele geçiş yaptık.
Sıra sonuna geldim bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bu sıraya başlarken sık iğneye ilk gözenek vardı. O gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın düz tarafı bana bakıyor hırkamın. Modelimi yerleştiriyorum. 4 adet trabzan yapıyoruz. Gördüğüm trabzanı belinden kavrayıp benden taraftan alıyorum. Takip eden boşluğa 4 adet trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Boşluktaki zincirlere batıyorum. Bu şekilde modelimiz kol boyumuz bitesiye kadar devam edecek. Kol altında dönüşlerimize dikkat edelim. Bu sık iğne sırasını giderken üst zincir çekiyorduk. Aralarda, model aralarında sıra sonunda bir zincir çekip trabzan yapalım. 1 3 bakın üst zincir çekilmiş havası var. Bu tekniği uygularsak da bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Sanki iki model arasındaki 3 zincir gibi duruyor. Birbiriyle bağlantılı oluyor. Tek seferde hani yuvarlak bir şekilde çıkmışız gibi kolumuz. Aynı bu şekilde kol boyu bitesiye kadar devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra kol boyuna model yerleştirmişim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Aynı ölçüde yapıyorsanız. Bu kolu da aynı bunun gibi 9 sıra modeli yerleştirelim. 9 dilim modeli. Bu şekilde dilimli şekil sırasında bırakalım. Uç kısmı dilimli dursun. Gövdemizde bakın aynı şekilde dilimli bırakmıştık. Etek ucu dilimli görünüyor. Gövdemizde kaç model yaptığımıza saymadık, onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sırada gövdede modelimiz var. Kolu da bitirdiğimiz zaman düğmesinde dikeceğiz. Hırkamızın işi bitecek artık. İstediğimiz ölçüye gelesiye kadar kolu bir tamamlayalım. Bitmiş haliyle bir hırkamızı görelim. Prenses hırkamızın bitmiş haliyle geldik biz. Düğmelerini de diktim. Bakın 2 adet inci düğme diktim roba kısmına. İlik yapmıştık. Kol boyunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dilim halinde bitirdim. Uç kısmı dilimli oldu. Bakın bu şekilde uç kısmını dilimli yaptık. Tam prenseslere layık bir hırka oldu bu. Şimdi hemen size ölçümlerini vermek istiyorum. Beden genişliği 24 santim. Kol altından yükseklik bakın dilimle birlikte 17 santim. Kol boyumuz da 14 santim. Omuzdan itibaren kol boyunu ölçüyorum. 24 santim bakın şu şekilde. 24 santim omuzdan itibaren. Beden yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren. 27 santimde beden yüksekliği var. Bu hırkamız doğumdan itibaren de kullanılabilir. 6 aya kadar çok rahat kız bebeklerimizde kullanabiliriz bu hırkamızı. Değişik aylar için olan beden ölçülerinde tablo halinde videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Anlatımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz.
Zil şeklindeki butona tıklarsanız da bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.